Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine tarifini istediğiniz bandana modellerinden bir tanesini çalışacağız. Çok pratik, hızlıca yapıp bitirebileceğiniz bir bandana modeli. Sadece bandana olarak değil, pare olarak da kullanılabilir. Ben bandana ölçüsünde bırakacağım ama siz örmeye devam edip istediğiniz büyüklüğe ulaştığında bırakıp pare olarak da kullanabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama videoyu düzenli takip etmeniz önemli. Videonun tamamını düzenli bir şekilde izlediğinizde aklınızda soru işareti kalmayacaktır. Kullandığımız malzemeler, benim şöyle pullarım var. Bu sedef pullarla parayomun etrafını süsleyeceğim. Pul şart değil, tamamen tercihe bağlı. Ben pullarla süsleyeceğim. Koton ip kullanıyorum. Her türlü koton ipli olur. Markasının hiçbir önemi yok. 2,5 milimlik de tığ ile öreceğim. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. İpimizi alıyoruz. Bilmeyenler için sihirli halkayı detaylıca anlatayım. İpimi orta parmağıma 2 defa doluyorum. Daha sonra bakın baş parmağımla şöyle tutuyorum ve doladığım bu ikili halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Daha sonra ip alıyorum. Olduğum yerden çıkıyorum. Üstüne 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu çektiğim ilk 3 zincirim trabzan olarak sayacağız. Yanına 2 tane ikiye trabzan yapacağım. İkiye trabzanı bilmeyenler için anlatayım. Tığıma ip doluyorum. Halkanın içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın tığda 3 tane ilmeğim var. Tığ ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığ ip alıyorum ve daha sonra diğer 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Buna ikili trabzan diyoruz. Bu modelimizde ikili trabzanı kullanacağız. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İlk 3 tane zincirimizi trabzan olarak saymıştık. Yanına 2 tane ikili trabzan yaptık. Yani toplamda yan yana 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1, aynı halkaya 2 ve aynı halkaya 3. Daha sonra 2 zincir ve aynı halkamızın içine 3 tane daha ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Şimdi parmağımızı halkanın içinden çıkarıyoruz. 2 tane halkamız, boşta bir ipimiz var. Öndeki halkamızı üst dipten çekiyoruz. Arkadaki halkamız kapanıyor. Daha sonra boştaki ipimizi çekiyoruz ve diğer halkamız da kapanıyor. Şu ipi de şöyle diğer ipin üstüne atalım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. İlk 3 tane ikili trabzanımızı atlayıp 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra 3 tane ikili trabzanı atlayıp 2 zincirlik boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. Ve böylelikle ikinci sıramızı bitirmiş olacağız. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim ve döneceğim. İlk 3 tane trabzanı atlıyorum. 2 zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta ve bitişte hep bu üçlü trabzan grubu, 3 tane ikili trabzan grubunu yapacağız. Ortası file görüntüsü olacak. Şimdi bakın, trabzanları yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3 tane trabzanı atladım. Bir önceki sıranın 5 zincirlik boşluğuna batıp sık iğne yaptım. Tekrar 5 tane zincir çektim. Trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa battım. Buraya önce 3 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum.
Ve böylelikle 3. sıramı da bitiriyorum. Her sıra birbirinin aynısı. Sadece şu ortada görmüş olduğunuz ve fil adını verdiğimiz bu görüntü her sırada artarak ilerliyor. Başlangıç ve bitiriş dediğim gibi mutlaka trabzan gruplarıyla oluyor ve her sırada bir sonraki sıraya 3 tane zincirle çıkıyoruz. Tekrar yapalım. 3 zincir çekiyoruz. İlk 3 tane trabzanı atlayıp 2 zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Orta kısımdaki bu file görüntümüz 5 zincirden oluşturuyoruz. O yüzden 5 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzana atlayıp bir önceki sıranın 5 zincirlik boşluğuna batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp tekrar sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa battığımda önce 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir ve bir sonraki sıraya dönüyorum. Bakın 3. sırada bitti. Şu orta kısım 1 ile başlamıştık. Sonraki sırada 2, bir sonraki sırada 3 oldu. Bu sırada 4 taneye çıkmış olacak. 3 tane trabzana atlıyorum. 2 zincirlik boşlukta hep aynı işlemi uyguluyorum. Nedir o işlem? 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan. Sırama başlamış oldum. 5 zincirimi çektim. İlk boşluğa battım. Sık iğne. 5 zincirimi çektim. İkinci boşluğa battım. Sık iğne. 5 zincirimi çektim. Üçüncü boşluğa battım. Sık iğne. 5 zincirimi çektim. Trabzanları atladım. 2 zincirlik boşluğa geldim. Burada ne yapıyorduk? 2 zincirlik boşlukta hep aynı işlem. 3 tane 2 trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Böylelikle bu sıramı da bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. sıramı da bitmiş oldu. Şimdi her sırayı tekrar göstermeyeceğim. Videoyu uzatmanın bir anlamı yok çünkü hep aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincirle dönüyoruz ve bir önceki sırada ne yaptıysak bu sırada aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Her sıra birbirinin aynısı, sadece büyüyerek devam etmiş oluyoruz. İstediğimiz büyüklüğe geldiğinde bitireceğiz. Bağlama iplerini ve pullarını takacağız. Ben şimdi öreyim. Daha sonra size kaç sıra örmüşüm, ölçüsü ne olmuş onu göstereyim. Sonrasını zaten birlikte devam edelim. Siz de örün istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Evet arkadaşlar, bakın ben ördüm. Şu an pullarını takacağız. Size tam ölçüsünü vereyim. 50 gram ip yeterli oluyor, önce onu söyleyeyim. Ölçü olarak da şöyle bakalım. Bakın 42 santim şöyle bir ölçümüz var. Şuradan yüksekliğini de ölçersek 20 santimde böyle yüksekliğimiz var. Kullandığınız ip tığ numaranız ve el ayarınıza göre ölçüler farklı olabilir. Ben bandanaları yetişkin için yapıyorsam 40 ile 50 santim arası. Çocuk için yapıyorsam 30 ile 40 santim arası yapıyorum. Daha küçük çocukta 30 santimin aşağısına da düşebilirsiniz. Şimdi pullarımızı beremize bandanamıza sabitleyelim. Bakın ipimi kesmedim. Kaldığım yerden devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aralarda da biliyorsunuz 5 zincir çekmiştim. Daha sonra pulumu alıyorum. Şu şekilde pulumu tığıma geçiriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ve böyle pulu sabitlemiş oluyorum. Daha sonra bunun üstüne 5 tane daha zincir çekiyorum. Şurada bizim 3 zincirler yaparak oluşturduğumuz sıra dönüşlerinde minik kutucuklarımız var. Bu kutucuğun içine batıp sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir.
pulumu aldım. Sık iğne ile 5 zincirden sonra pulu sabitledim. Üstüne tekrar 5 zincir çektim ve 3 zincirlik şu minik boşluğa batıp sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Bu şekilde tamamını döneceğiz arkadaşlar. Bandananızı devam ettirerek parayoya da çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aynı şekilde örmek, örmeye devam etmek ve daha sonrasında istediğiniz ölçülere ulaştığında pulunuzu takmak. 5 zincir pulumu alıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane tekrar zincir çekip şu 3 zincirlik minik kutucuğa batıp yine sık iğne yapıyorum. Tek yaptığım işlem bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle pulları bu şekilde görecek. Dilerseniz burayı 5 değil 7 de yapabilirsiniz. Daha uzun daha kısa, bu artık sizin zevkinize kalıyor. Bakın şu başlangıç noktamdan sıra sayımı da sayayım. Bu birinci sıramdı. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 sıra örmüşüm ben. 26 sıra verdiğim ölçülerde oldu. Şu anda herhangi bir ütü vurmadım. En son bittikten sonra üstüne ütüleyebilirsiniz. Pullarınızı ütünüzü değdirmeden. O zaman kalıp gibi daha da güzel bir görüntüsü olacaktır zaten. Dilerseniz pulları takmadan da ütüleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalıyor. Bakın başlangıç noktasına kadar geldim buradan. Şu kısmı tekrar size göstermek istiyorum. 5 tane zincirimi çektim. Şöyle pulumu aldım. Battım ve sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 5 tane çektim. Şöyle bakın başlangıçtaki sihirli halkamın tam orta noktası burası. Buraya yapmayacağım. Hemen onun yanındaki şu orta noktaya değil, yanındaki 3 tane trabzanın boşluğuna batıp buraya sık iğne yapacağım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 zincir. Pula sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi başlangıç noktam yani tam orta kısım sihirli halkam burası. Buraya bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir. Pulumu aldım. Sık iğnemi yaptım. 5 tane zincir. Evet arkadaşlar bakın pullarımı tamamladım. Şimdi bağlamak için bağcıklarını yapacağız. İpimi kesmedim. Aynı şekilde ipim burada duruyor. Şimdi önce 3 tane trabzanım var. 3'üne de ilmek kaydırma yapıp şu boşluğa geleceğim. 2 zincirlik boşluğa. Evet arkadaşlar pullarımın tamamını yaptım. Şimdi bağlama kısmını yapacağız bandanamızın. İpimi kesmedim. Şu 3 tane trabzanım var bitirdiğim noktada. Bu trabzanın ortasındaki 2 zincirli kısma geleceğim. Buraya nasıl geleceğim? İlmek kaydırma yaparak. Bilmeyenler için anlatayım. İlk trabzanımıza battık. İp aldık, çıkardık. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içine geçirdik. Buna ilmek kaydırma diyoruz. İkincisine de aynı işlemi yapıyorum. Tığı batırıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzana da aynı şeyi batıyorum. Üçüncü trabzana ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Son olarak 2 zincirlik boşluğuma geldim. Battım, ip aldım, çıkardım.
Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim. Şöyle 30 tane zincirin ölçüsünü de göstereyim size. Bakın. Şöyle 14 santim oluyor. 14 santim geldi. Otuz bir, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 yapalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Ben çok kısa tutmuyorum çünkü biliyorsunuz buradaki bağcık kısımlarını. Bakın 18 santim oldu. 40 tane zincir ideal. 40 zincirimizi çektikten sonra ilk zincirimizi örmeden atlayacağız. İkinci zincirimize batıp sık iğne yapacağız ve bütün zincirlerimize birer tane sık iğne yapıp bağcığımızı oluşturmuş olacağız. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Onda da yine aynı şekilde 40 tane zincir çekip ilk zincirini örmeden atlayıp üstüne sık iğneler yapacağız. Sona kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın sona kadar sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. Şu boşluğa battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Üstüne bir tane zincir çektim. Ve ipimi kestim. Bu taraf bitti artık. Şu ipi de bir iki tane böyle ilmekler arasında yürütüp tekrar düğümleyip keseceğim arkadaşlar. Bakın. Şurada tekrar düğümlemiş oluyorum. Ve artık ipimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafa geliyorum. Bakın tam 2 zincirlik boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıp üstüne bir zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, bakın şu küçük ipiyle zincirin arasını örüyorum. 3, 4, 5, 6, 20 tane oldu. 40 tane. İlk zinciri örmeden atlıyorum. İkinci zincire batıp sık iğne yapmaya başlıyorum ve sıramın sonuna kadar bütün zincirlerimi diğer tarafta yaptığım gibi sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada 2 zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmek kaydırmayla diğer tarafta yaptığım gibi birleştirdim. Bir zincir çektim. Şöyle duracak. İpimi kesiyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bu ipi de bir iki tane ilmek içerisinden geçirip düğümleyeceğim daha sağlam olsun diye. Bakın böyle. Evet, düğümümü taktım.
Ve yine ilmekler arasından son kez geçirip ipimi kestim. Şu an bandanam tamamen hazır arkadaşlar. Şöyle yükselteyim, size net halini göstermeye çalışayım. Her türlü renkle yapabileceğiniz efsane kolay ama çok da güzel bir bandana oldu. Dediğim gibi daha çok fazla büyütürseniz pare olarak kullanabilirsiniz, şal olarak kullanabilirsiniz ya da bu boyutta kemerinize takıp aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Kemer kısmınıza, çantalarınıza, boynunuza, nereye istiyorsanız, ne şekilde hayal ediyorsanız o şekilde kombinleyebilirsiniz. 50 gram ip yetiyor. Pullarda toplasanız 30 tane anca kullandım. Ben 2,5 milimlik tığ ile ördüm. Koton ip, her türlü koton iple olur arkadaşlar. Hepsiyle uygun. Sadece koton ipiniz çok kalın olmasın. Kalın olmadığı sürece bandanaları her türlü koton iple örebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.